Merhabalar. Bugün elimizde Yılmaz Örmeci'nin kaleminden çıkan Her Limanda Bir Sevgili Var. Şöyle bir derinlemesine bakalım diyoruz. 1900'lerin başı Antalya'dan Akdeniz'e açılan genç bir kaptan İzzet. Onun hikayesi bu. Deniz tutkusu var, fırtınalar, tabii aşklar ve aile sırları da cabası. Amacımız ne? Bu metinden İzzet'in yolculuğunun en can alıcı noktalarını, hani o vay be dedirten anları sizin için çıkarmak. Evet, bu sadece bir macera değil aslında. Dönemin atmosferi var, farklı kültürler, bir de o beklenmedik tesadüfler. İzzet'in Bahriye Mektebi'nden başlayıp Akdeniz limanlarına uzanan serüveninde kader mi yoksa kişisel seçimler mi daha etkili, biraz ona bakacağız. Her şey Antalya'da başlıyor değil mi? İzzet'in çocukluğu, denize olan o büyük aşkı ve biraz da romantik bir hayal. Her limanda bir sevgili. Aynen. Ailesi pek istemiyor ama o dinlemiyor, Bahriye Mektebi'ne, yani o zamanın Deniz Harp Okulu'na gidiyor. Ama sonra ne oluyor? Mezun olup Antalya'ya dönüyor, iş bulamıyor. İşte ilk hayal kırıklığı belki de. Hayallerle gerçekler çarpışıyor. Asıl dönüm noktası bence o fırtına. Hani balığa çıktığı gün yakalanıyor ya, Evet, teknesi batmak üzere. tam o sırada bir İtalyan yük gemisi kurtarıyor onu. Ama olay sadece kurtulmak değil, geminin kaptanı Alexandro hasta. İzzet ona yardım ediyor, hatta gemiyi limana sağ salim yanaştırıyor. Vay be. Fırsat yaratmak bu olsa gerek. Kesinlikle. Alexandro da bunu görüyor, ona bir iş teklif ediyor. Hatta babasının borçla aldığı ama batırdığı teknenin parasını bile ödemeyi vaat ediyor. İşte bu, tesadüfün nasıl bir fırsata dönüştüğünün çok güzel bir örneği. Ve macera başlıyor. Ailesinden de izin çıkınca Aleksandro ile ilk sefere çıkıyorlar. İlk durak İskenderiye. İskenderiye. Orada 4 kız kardeşle tanışıyor. Vahide, Saniye, Salise ve Rabia. Özellikle Rabia ile aralarında bir çekim oluyor hemen. O mavi mendil olayı vardı değil mi? Oldukça sembolik sanki. Evet, evet. Köşkteki akşam yemeği, Kahire gezisi falan. Bu ilk liman deneyimi, İzzet'in o her limanda bir sevgili hayaline yaklaştığını mı gösteriyor yoksa işlerin ne kadar karmaşık olabileceğini mi? İyi bir soru aslında. Sonra Girit var sırada. Orada da Helena ile tanışıyorlar, şarkılar söylüyorlar falan. Ama Helena'nın bir sırrı var. Evet, Helena'nın Türk kökenli olması ve bunu saklamak zorunda kalması. O dönem Girit'te biliyorsunuz, Türkler için zor zamanlar, sürgünler falan. Anladım. Helena'nın anlattığı Eleni ile Mehmet'in trajik aşk hikayesi de var bir de. Yani bu limanlar İzzet için sadece coğrafi yerler değil, aynı zamanda duygusal, kültürel keşif alanları. Aşk, tehlike, kinlik hepsi iç içe geçiyor. Sonra Napoli'ye geçiyorlar. Orada işler biraz daha ciddileşiyor sanki. Şirket sahibi Signor Lorenzo ile tanışıyor, İzzet'i işe alıyor. Aynen, artık daha profesyonel bir denizci olma yolunda. Orada da Isabella ile tanışıyor. Konserler, şehir gezileri, Roma, Pisa. Peki bu kadar farklı liman, farklı kadınlar, İzzet'in karakteri nasıl etkileniyor bundan? Yani bir arayış içinde mi yoksa biraz savruluyor mu sizce? İşte tam bu noktada hikaye bambaşka bir yöne evriliyor. Antalya'ya döndüğünde Süreyya ile karşılaşıyor ve onun annesi Leyla Hanım'ın gizemli kayboluşunu öğreniyor. Evet ve işin ilginç yanı bu kayboluşun İzzet'in kendi ailesiyle bir bağlantısı çıkıyor değil mi? Babası Tarık Kaptan bir de o gizemli Kemal Reis. Kesinlikle. Macera bir anda kişisel bir arayışa, bir aile sırrını çözme görevine dönüşüyor. Leyla Hanım'ın izini sürmeye başlıyor. Beyrut, Marsilya, Paris. Ya hanım Beyrut'ta bulunuyor, Antalya'ya dönüyor. Kızı Süreyya ile kavuşmaları çok duygusal bir an olmalı. Öyle ama asıl bomba daha sonra patlıyor. Beyrut'taki o gizemli kasa açılınca içinden çıkanlar inanılır gibi değil. Ne çıkıyor merak ettim şimdi. Şöyle söyleyeyim, Orta Doğu'nun yeraltı kaynaklarını gösteren bir harita, gizli bir Osmanlı anlaşması ve kehanetler içeren eski bir Mısır kitabı. Dur bir dakika yani olay kişisel bir aile dramından çıkıp bir anda jeopolitik ve hatta mistik bir şeye mi dönüşüyor? Harita anlaşma neyse de kehanet kitabı? Aynen öyle. Harita ve antlaşmalar, yani dönemin siyasi dengelerini alt üst edebilecek şeyler. İzzet'in elinde artık sadece kendi kaderi değil, belki de bir bölgenin kaderini etkileyecek bilgiler var.
Kehanet kitabı ise işin daha da ilginç yanı. Dünya savaşlarından teknolojik gelişmelere kadar pek çok öngörü içerdiği söyleniyor. Bu inanılmaz. Hikayeye bambaşka bir boyut katıyor bu. Kesinlikle. İzzet'in yolculuğuna neredeyse doğaüstü bir derinlik katıyor ve geleceğe dair büyük bir belirsizlik yaratıyor. Hikayenin sonlarına doğru bir de şey var, Leyla Hanım, İzzet'in babası Tarık Kaptan'a modern bir yük gemisi hediye ediyor. Sanki geçmişin bir kefareti gibi. Evet, bir nevi barışma adımı gibi. İzzet de bu büyük sorumluluğu, gemiyi kabul ediyor, Signor Lorenzo ile yeni anlaşmalar yapıyorlar. Amerika, Uzak Doğu gibi yeni rotalar gündemde. Tam o sırada Titanic faciası yaşanıyor, bir de bu da deniz taşımacılığını etkiliyor tabii. Bir de Süreyya ile İzzet arasında bir yakınlaşma başlıyor değil mi? Arada bir de bebek Lale var sanırım. Hı hı. Lale'nin varlığı o iki aile arasındaki gerginliği biraz yumuşatıyor sanki. Yeni bir başlangıç olabilir mi acaba diye düşündürüyor. İzzet artık hem büyük bir geminin kaptanı, hem karmaşık ilişkilerin ortasında, hem de büyük sırların taşıyıcısı. Bir yandan da kendi şirketini kurma hayali var. Vay canına. İzzet'in Akdeniz'de başlayan o serüveni onu nerelere getirdi? Bir fırtınayla hayatı değişti, şimdi koca bir gemisi var. Elinde inanılmaz sırlar. Aynen öyle. Ama asıl soru şu bence. İzzet şimdi ne yapacak? Yani elindeki o harita, o antlaşma, o kehanet kitabı, bunlarla nasıl bir rota çizecek kendine? O gençlik hayali her limanda bir sevgili mi ağır basacak, yoksa Süreyya ile kurduğu bağ, geçmişin getirdiği sorumluluklar mı? Belki de en büyük keşif dışarıdaki limanlar değil de kendi içindeki pusulayı bulmak olacak onun için. Bu yolculuk sadece denizlerde mi devam edecek, yoksa kendi kaderinin derinliklerinde mi? İşte bu açık bir soru olarak kalıyor. Gerçekten üzerine düşünecek çok şey bıraktık sanırım bu keyifli incelemede. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki keşfimizde görüşmek üzere.